Eskiden bir memur ailesiyle yaz tatiline çıkabiliyordu. Bir esnaf ev alabiliyor, çocuk okutabiliyordu. Peki şimdi orta direk nereye kayboldu? Orta direk toplumun bel kemiğiydi. Ne zengin ne fakir ama ay sonuna getirebilen, hayatını kurabilen bir kesimdi. Memurlar, küçük esnaflar, teknisyenler, öğretmenler. Türkiye'de refahın yayılmasını sağlayan en önemli sınıftı. 2020 sonrasında hızlanan ekonomik kriz, yükselen enflasyon, artan vergiler ve düşük alım gücü. Bir zamanlar orta gelir grubunda olan insanlar artık borçlu ya da yoksulluk sınırına çok yakın. 2024 itibariyle Türkiye'de çalışan nüfusun %50'sinden fazlası asgari ücretli. Kira, gıda, ulaşım ve eğitim derken maaşlar eriyor. Ve servet giderek daha küçük bir grubun elinde toplanıyor. 2024 yılı itibariyle Türkiye'nin gelir eşitsizliği endeksi yani Gini katsayısı yaklaşık olarak 0.413 oldu. Normalde 0 ile 1 arasında bir değerdir. 0 tam eşitliği, 1 ise eşitsizliği gösterir ve bu katsayı giderek yükseliyor. İstanbul'da orta sınıf bir aile için kira maaşın yarısını aşıyor. Eskiden üniversite mezunu olmak bir umutken artık mezunlar asgari ücrete razı. Küçük esnaflar ayakta kalamıyor, kepenkler kapanıyor. Orta direk yok oldukça toplumda kutuplaşma artıyor. Türkiye'de en zengin %20 toplam gelirin neredeyse %50'sini alıyor. En yoksul %20 ise sadece %6'sını. Yani %20'lik bir kısım gelirin yarısını alıyorken %20'lik kısım sadece %6'sını alıyor. Bu dengesizlik sadece ekonomi değil, sosyal huzuru da tehdit ediyor. Orta sınıfın erimesi demokrasiye ve toplumsal dengeye de zarar veriyor. Eğer toplumun %80'i sadece hayatta kalmaya çalışıyorsa bu sadece ekonomik bir kriz değil, sosyal bir çöküş olabilir. Peki her şey bu kadar kötü gözüküyorken ne yapabiliriz? Bunlar düzelebilir mi? Vergide adalet, üretim ve istihdamı önceleyen politikalar önemli. Artan oranlı vergi sistemiyle geliri yüksek olanlardan daha yüksek vergi alınabilir. Dolaylı vergiler azaltılmalı ki en fakirle en zengin aynı tutarda vergi ödemesin. Bu dolaylı vergi nedir? Biliyorsunuz mesela bir ürüne gelen vergi dolaylı vergi. Herkes satın alırken o vergiyi farkında bile olmadan ödüyor. Ama herkes aynı tutarda vergi ödüyor. Bu yüzden de burada bir gelirde eşitsizliğe, daha doğrusu dağılımda bir eşitsizliğe sebep oluyor. Bu yüzden dolaylı vergilerin azaltılması gerekiyor. Vergi kaçakçılığı da önlenmesi gerekiyor. Sosyal harcamaları artırmada, gelir dağılımında adalet sağlamaya yardımcı olur. Eğitim, sağlık gibi sosyal devlet anlayışı ile ulaşabilir ve ücretsiz hizmet vermeli gibi pek çok önlem alınabilir. Kısaca etkin bir vergi sistemi, güçlü bir sosyal devlet, erişilebilir kaliteli eğitim ve sağlık, adil ücretlendirme ve fırsat eşitliği gibi politikalar hepsi birden uygulanması gerekiyor. Yani orta direği yeniden kurmak için çözüm mümkün. Videoyu faydalı bulduysan beğenip abone olmayı unutma. Aklına takılan ya da paylaşmak istediğin bir fikrin varsa mutlaka yorumlarda belirt ki üzerine konuşabilelim. İyi günler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.